Selamlar arkadaşlar. Video başlığından anlayacağınız üzere Bangladeş'ten ayrılıyorum artık. Yaklaşık bir aydır Bangladeş'te seyahat ettik. Çok güzel vakit geçirdim burada. Beklentimin çok üstünde çıktı. Buraya bayağı böyle ön yargılarla, soru işaretleriyle gelmiştim. İnsanlar harikaydı. En sevdiğim ülkelerden bir tanesi oldu. Harika anılar yaşadım. İnsanlar muhteşem, misafirperverlik had safhada. Şu anda sınıra geldim, bakın. Şurası Bangladeş tarafı, karşı tarafta Hindistan. Buradan sınırı tekrar geçerek bir aksilik olmazsa Hindistan'a döneceğim. Bir süre daha Hindistan'da seyahat edeceğiz. Sonrasına bakacağız. Buradan Bangladeşli kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Misafirperverlikleri için, ülkelerini, kültürlerini, tarihlerini, zamanlarını paylaştıkları için teşekkür ederim hepsine. Umarım tekrar döneceğim Bangladeş'e bir gün. Dediğim gibi burada çok güzel, keyifli vakit geçirdim. Allah gelmenizi, görmenizi, insanı, kültürü seviyorsanız gelip görmenizi tavsiye edebileceğim ülke. Öyle her şeye gösterildiği kadar inanmayın yani. Dışarıdan burası çok farklı tanıtılıyor ama insanlar muhteşem gerçekten. Daha fazla da uzatmayalım. Şimdi sınır işlemlerini falan halledeceğim. Ondan sonra yapacağız. Diğer tarafta bir aksilik olmazsa görüşürüz. Shillong Padang. Shillong Padang. Evet arkadaşlar, Hindistan'a girişi yaptım. Herhangi bir şey sormadılar. Bir sıkıntı yok. Girişimizi yaptık. Hatta girdikten sonra polisler çay falan ikram etti sağ olsunlar. Bir de araç ayarladılar bana Davki'ye kadar. İkinci girişimi de tamamlamış oldum böylece. 2 giriş hakkım vardı. İkinciyi kullanmış oldum. Şu anda neredeyim? Davki'deyim. Buradan Shillong Padang diye bir yere gideceğim. Taksiler yüksek fiyat çekiyor. Otostop deneyeceğiz. Bakalım, bir şeyler bulmaya çalışacağım yani. Şu anda Meghalaya bölgesindeyim. İşte bu bölgeyi gezeceğiz. Hindistan'ın bu kuzeydoğu kısmını gezeceğiz bundan sonraki bölümde. Sonra farklı yerlere de gideceğim ama önümüzdeki süreçte biraz buralarda olacağım. Burası çok keşfedilmeyen yerler. İlk önce biraz buraları gezeceğiz. Buraya işte genelde 7 kız kardeş olarak çağırıyorlar. Burada kültür vesaire çok farklı, insanlar farklı. Daha çok böyle Asyalılara benziyorlar yani, çekik gözler falan. Bangladeş tarafında geçmeden göstermiştim zaten bazılarını. Bakalım, umarım güzel geçer burası da. Ya gideceğim yer buradan böyle 6 kilometre, 7 kilometre civarında. Taksi $6 istiyor. Yani Hindistan için çok pahalı. Toplu taşıma da yok anladığım kadarıyla. Bakalım, otostop bir şeyler deneyip gitmeye çalışacağım. Göreceğiz. Arkadaşlar aldı beni sağ olsun. Beklemedik. Kashi? No. Where are you from? I'm from Manipur. Manipur. Ah, okay. Manipur. How is now Manipur? Good situation? I don't know, like still ongoing, I can say. Okay. Ah, you are coming from United States? No, I'm coming from Bangalore. I'm staying in Bangalore. Okay, brother. I visit Manipuri people in Bangladesh. Okay. I visit. You're traveling alone? Yes, I am traveling alone. Gidiyoruz bakalım. Yemek acıktım, yoldan geldim. Bugün yol olduğu için çok yapamadım açıkçası. Yemek yememiştim. Yes, please. Tavuk, pilav, salata, 250 rupi. O da $3 falan yapıyor. Burası turistik olduğu için fiyatlar yüksek. Her şeye ulaşım yok açıkçası. A little bit. This chickpeas. Nohutmuş bu. Böyle karışık bir tabak yapıyor, bakalım. Yes. This is thali. Kashi thali. Indian thali. What is that? Dal. No. Okay. Açım ya. Thank you. Don't know what. Böyle oturalım da yiyelim. Buralarda yemeği çok sıcak bulamıyorsunuz arkadaşlar. Yapılıyor bir kere. Ondan sonra kaplarda tutuluyor işte. Soğuk yiyorsunuz. En çok böyle zamanlarda ülkeyi özlüyorum. Bakın, insanlar hemen önümdeki nehirde. Burası Davki Nehri, söyledim mi bilmiyorum. Şurada bakın, kadınlar hemen önümdeki kanoda balık tutuyorlar. Arkada yine kanoyla denirde gezinti yapıyorlar nehirde. Burada zaten görebilirsiniz ufak tekne ve kanoları. Böyle doğa sporlarıyla aslında burası, hani tam doğanın içinde, zaten doğa sporları da sıkça kullanılıyor diyebiliriz. Köprüye de yarın sabah çıkarız herhalde.
yakın bir yerdeyiz. Şurada yol var hemen giden. Hindistan'a tekrar başlıyoruz. Bu bölge için oldukça heyecanlıyım açıkçası. Çünkü burası önceden Türk YouTuber'ların da pek uğramadığı, gelmediği bir nokta. Dediğim gibi kültür olarak, diğer farklılıklar olarak farklı yani. Hindistan'ın diğer bölgelerinden farklı şeyler göreceğiz burada. Daha çok farklı kültürler göreceğiz, farklı insanlar göreceğiz. Böyle kabileler falan var, onları ziyaret etmek istiyorum. Güzel bir rota hazırladım. Bir aksilik çıkmazsa eğer bu Hindistan gezimizde çok daha farklı ve güzel şeyler görmeye ve göstermeyi planlıyorum size. Desteklerinizi lütfen esirgemeyin dostlarım. Yani biliyorsunuz sizin desteklerinizle yolculuğumuza devam edebiliyoruz biz de. Böyle. Yani bu saatten sonra artık güneş biraz tepede kaldı. Karanlık olacak. Çok da bir şey gösteremeyeceğim. Yarın artık devam ederiz. Ben de dinleneyim bugün. Yoldan geldim. Yorucu bir gün oldu benim için. Öyle çadır alanda dinleneceğim işte ben de. Takılırım buralarda. Günaydın dostlarım. Manzaramız bu şekilde. Bakın. Dün erken uyudum. Şu anda saat 8:30 civarı sabah. Akşam burası biraz şey oluyor ya. Partili martili oluyor da yani hani bu hoparlörler oluyor ya. Onlardan falan açıyor herkes. Eğleniyorlar falan. Çok sessiz olmuyor yani. Çok hayal ettiğim gibi bir ortamla karşılaşmadım. Fakat iyi yine de. Doğanın içindeyiz. Şu anda bayağı bir sessiz gördüğünüz gibi. Köprüye çıkacağım şimdi. Köprüye bakalım neler yapabiliriz. Burada çok fazla bir şey yok yani. Ya suda bir şeyler yapabiliyorsunuz zaten. Ya kıyıda vakit geçiriyorsunuz. Ya da işte ne bileyim köprüye falan çıkıyorsunuz. Yapılacak şeyler belli az çok. Kahvaltımı yaptım. Fiyatlar nasıl? Kahvaltıya mesela $1 yakın bir şey ödedim. Ne yedim? 2 tane yumurta yedim haşlanmış. Bir tane çay içtim. Bir tane de işte roti denilen ekmekler var burada. Bizim işte dürüme benziyor. Öyle bir şey yedim. $1 bile ödemedim. Yani normalde Hindistan'da daha ucuz fiyatlar tabii ama burada birçok şeye ulaşım zor. Neden zor? Yollar sıkıntılı. Gördüğünüz gibi tamamen doğanın içindeyiz yani yemyeşil bir alan burası. Orman gibi düşünebilirsiniz. O yüzden de fiyatların biraz yüksek olması normal açıkçası. Çadırlar ne kadar burada? Onlar hakkında biraz bilgi verin. Belki ne bileyim gelecek olanlar olur, merak edenler olur. Bu kıyıdaki çadırlar mesela günlük 500 rupi. İşte 2 tane yastık falan var içinde. Anladığım kadarıyla 2 kişiye kadar kalınabiliyor. 3 kişi falan da kalırsınız. 3 kişilik bu çadır da hani bilmiyorum artık kendi konforunuza bağlı. Onun dışında işte sabah kahvaltısı akşam yemeği alırsanız 1000 rupi yapıyor. 500 rupi ne kadar? $6 civarı. 1000 rupi de işte $12 civarı. Bir de böyle şnorkel ve alırsanız, kayak mayak tarzında bir şeyler alırsanız o zaman da 2000 rupi oluyor. Böyle yani fiyatlar. Onun bilgisini de vermiş olalım. Ben bugün de kalacağım burada. Bugün farklı bir yere gitmek açıkçası çok mantıklı gelmedi bana. İnternetim yok şu anda, onun bilgisini de vereyim. Ben normalde Vodafone satın almıştım Hindistan'da. Elektronik simdi. Şimdi döndüğümde tekrar onu aktif ettim. Fakat burada çekmiyor Vodafone. Burada en iyi çeken Airtel ve Jio'ymuş. Jio'da yabancılara hat vermiyor. Yani büyük şehre döndüğümde Shillong'a devam edeceğim ben buradan sonra. Shillong'a dönünce Airtel almaya çalışacağım o yüzden. Çünkü bir ay civarında falan buralarda seyahat etmeyi planlıyorum. Yani Vodafone'a para yüklesem de kullanamayacağım bir internete para vermek istemiyorum. O yüzden Airtel almak mantıklı. Yani bu bölgeleri ziyaret etmeyi planlıyorsanız hat tercihinizi siz de bu yönde yapabilirsiniz. Burası dün de söylediğim gibi daha çok yerli turistlerin ziyaret ettiği bir yer. Hani kendim dışımda yabancı birisini görmedim açıkçası bu bölgede. Çok da seyahat eden olduğunu düşünmüyorum. Belki diğer yerlerde denk gelirim ama buraya daha çok yerli turist geliyor. Onu söyleyebiliriz. İngilizce'de iletişim kurabiliyorsunuz. Genelde İngilizce konuşuyorlar. Büfelerde falan. Ben bir sıkıntı yaşamadım. Normalde buradaki yaşayan insanların, Meghalaya bölgesinde yaşayan insanlar, Kaşi topluluğu, onlar farklı bir dil konuşuyor. Fakat bu dilleri de konuşuyorlar. Kendi dilleri var. Hintçe konuşuyorlar. Bir de İngilizce konuşuyorlar. Bilmiyorum başka bir dil daha var mı? Burası da ana yol. Dün bahsettiğim fotoğraflar bakın bunlardı. Görüyor musunuz? Tekne sanki havada duruyormuş gibi. Altı o kadar temiz ki. Geliyor insanlar genelde böyle yerlerde fotoğraf çektiriyorlar. Böyle. Dün birileriyle tanıştım ben. Buraya insanlar işte ya araç kiralayıp geliyor ya kendi aracıyla geliyor, şoför kiralıyor bu bölgeyi bilen. Çünkü bu bölgenin yolları biraz farklı arkadaşlar. Hakim olmanız falan gerekiyor. İnternette herhalde az mı çekiyor ya da farklı bir nedenim var bilmiyorum. Daha rahat seyahat etmek için sanırım bu yöntemi tercih ediyor insanlar. Şimdi köprüye geldik. Karşıya yürür geliriz. Bu arada ben uzun zamandır yürüyüş falan yapmıyorum. O yüzden böyle biraz hamladığımı hissettim.
Merdivenleri falan çıkarken. Bangladeş'te yapmadık o tür şeyler. Köprü bu şekilde bakın. Çok güvenli olduğunu söyleyemeyeceğim köprü. Bazı yerlerini tahtayla falan kapatmışlar, delik oluşmuş. Çok böyle güvenli değil gibi. Şöyle bizim kamp alanını göstereyim yukarıdan. Bazıları yüzüyor. Can yeleği burada kullanmak zorunlu gibi bir şey. İşte kanoya binecekseniz, yüzecekseniz falan can yeleği kullanmanız zorunlu. Kurallar var burada. Öyle kafanıza estiği gibi hareket edemiyorsunuz açıkçası. Olması iyi aslında. Çünkü nehir akıyor aşağıya doğru. Şurası bayağı daralıyor ama sonuçta tehlikeli denilebilir. Muhtemelen önceden birileri bir şeyler yaşadı ki bu güvenlik önlemlerini aldılar diye tahmin ediyorum. Ama muhteşem bir doğanın içerisindeyiz ya. Gerçekten sevdim ya. Uzun zamandır böyle bir yerlere gelmiyorduk. Benim için de iyi oldu açıkçası. Köprü bu arada hem yüksek hem de bayağı uzun arkadaşlar. Yani 1 kilometre yoktur herhalde de bir 500 metre falan vardır diye tahmin ediyorum. Bu arada bu bölge, Meghalaya bölgesi, dünyada en çok yağmur olan bölgelerden bir tanesi. Zaten yeşilliği gördünüz. Çok açıklamaya gerek yok onu. Bakın görüyor musunuz? Plastik şişeleri topladıkları kutular yapmışlar. Bu Khasi halkı, Bangladeş'te de göstermiştim zaten bu insanları. Genel olarak işte doğaya uyumlu yaşayan, izole yerlerde yaşayan halklar, böyle işte ormanlık alanlarda, yüksek yerlerde yaşayan halklar. Onların videosunu merak ediyorsanız köylerini ziyaret etmiştik, ona bakabilirsiniz. Burada artık biraz olay turizme dönmüş, o yüzden çok hani hususi bir şey söyleyemiyorum ama oralarda yaşam daha farklı. Bakın şurada garip bir kertenkele var. Çok kurbağa gibi. Bacakları uzun bayağı. Bu kadar uzun bacaklı kertenkele görmemiştim daha önce açıkçası. Bu kalemun da olabilir ya bu. Gözleri falan sadece daha çok bu kalemun gibi. Tırmanıyor baksanıza. Sıçrıyor falan. Burada da kamp alanları var. Burası biraz daha izole diğer tarafa göre. De buradan bakalım. Şu tepeden manzarayı göstereyim. Geri dönüyorum ben kamp alanına. Biraz çay çorba bir şeyler içelim. Ondan sonra bizim tarafta da var balık tutanlar. Onlara falan bakarız. Benim tarafa geçtim. Burada da ablalarımız çamaşırlarını yıkıyorlar. Bu şekilde. Yani hayat şartları böyle burada. Farklı yaşamlar var. Gördüğünüz gibi. Böyle ellerinde bir fırçayla sabunlayıp yıkıyorlar. Fırçalayarak yıkıyorlar. Sabunları var şurada. Şimdi nehre geldim buradaki. Burada da ablamız bu şekilde tutuyor. Şemsiyesi var böyle başına güneş geçmesin diye. Güneşten etkilenmemesi için. Teknesi böyle hemen kıyıda zaten. Sadece biraz daha açılmasını sağlıyor. Buradan o da balıklarını bu şekilde tutuyor. Böyle yani insanların yaşamı güzel. Bye. Fish. O da bu şekilde tutuyor balıklarını. Güzel ya, insanların yaşamlarına burada tanıklık etmiş oluyoruz. Balıklar akıllı anladığım kadarıyla burada yemi yiyorlar. Abla biraz şanssız. Normalde bu insanlar çok utangaç oluyor. Buradakiler biraz daha, bu turist bölgesinde olduğumuz için biraz daha turiste alışkınlar diye gözlemledim. O yüzden çok sıkıntı olmuyor. Bakın atıp atıp duruyor. Hep balıklar yedi yemi. O da hamur takıyor yine aynı şekilde. Kancasına hamurunu takıyor. Atıyor. Avlanıyor. Evet, şnorkel yapacağız arkadaşlar. Sadece o yüzden yanıma şimdi kamerayı aldım. Burada bir de suya gerçi şurada girenler çıplak giriyor ya. Sıkıntı olmuyor demek. Ya burada kurallar falan var da böyle çıplak girmeyin falan diyorlar. Burada çıplaklarla işi de şimdi nasıl bilmiyorum. Üstünü çıkarınca çıplak mı anlıyorlar yoksa farklı mı diye düşündüm. Çünkü böyle üstü çıplak birini suya girerken görmemiştim. Dedim ben de saygı göstereyim insanlara. Şimdi ben buraya gelmeden önce burayı araştırdım. Sonra yerlere baktım bir. Gözüme kestirdim buraya.
Hoşuma gitti açıkçası, tam böyle nehrin kenarında. Mesaj attım bunlara, dedim ki böyle böyle ben sosyal medyaya içerik üretiyorum. İşbirliği yapmak ister misiniz? Dedi ne zaman geleceksin falan. Tarihlerimi söyledim işte. Okey dedi. Bizden okey demedi aslında. Düşüneyim bir dedi. Haber vereceğim sana dedi. Sonra dedim geleceğim işte ben, hani düşündünüz mü falan. Ondan sonra gel dedi, sıkıntı yok dedi. Öyle geldim ben de işte, 2 gün kalacağım burada. Dedim bir de işte şnorkel ve kano verirsen iyi olur. Videoda göstermek açısından daha iyi olur senin için dedim. Şimdi şnorkel vardı çocuk. Dün geldiğimde görmemiştim, kardeşi vardı. Kardeşine diyorum ben şey için geldim buraya, hani işbirliği anlaşmasıyla. Kardeşi diyor şey fiyatlarını biliyor musun falan diyor. Anlamadı çocuk beni. Muhtemelen böyle şeyler pek yapmadıkları için bilmiyorlar. Ama Hindistan'da yaygın bunlar. Benim de çok takipçim yok biliyorsunuz. Fakat insanlar genelde açık bu tür şeylere. Aklınızda bulunsun, ne bileyim benim gibi içerik üretiyorsanız eğer ve düşük bütçeyle geziyorsanız deneyebilirsiniz. İsteyenin bir, vermeyenin 200'ü kadar. Ablalar hala çamaşır yıkıyor. Ben de şu ileriye gideceğim, biraz orada şnorkel yapalım. Benim kamera su geçirmiyor. O yüzden yapabiliriz. Su altı çekimi yapacağım, o yüzden mikrofon takılı değil arkadaşlar. Yanıma bir şey almadım yani. Ses için kusura bakmayın. Dedim şey yapılıyor mu? Normalde can yeleksiz sokmuyorlar çünkü nehre. Girebilirsin, bir sıkıntı olmaz dedi çocuk. Sonra da kano verecek işte, bakalım. Bir de kano ile açılırız şöyle bir. En azından buraya gelmişken bunları denemek gerekiyor ya. Bakın kano yapıyorlar burada. Zaten işte tur otobüsü de geliyorlar buraya. Turistleri bırakıyorlar. İşte kimisi geliyor kano yapıyor. Şnorkel yapan pek görmedim açıkçası. Ya geliyorlar burada yemek yiyorlar, ne bileyim. Oturuyorlar, vakit geçiriyorlar. Doğanın içindesiniz arkadaşlar. Hani burada hiçbir şey yapmasanız, otursanız bile güzel bir yer zaten. Ama bunları da yapsanız farklı bir atraksiyon olur. Nehir çok temiz. Gördüğünüz gibi havuz gibi burası. Ben de şimdi şurada terliklerimi bırakıp buradan yavaşça şnorkelle açılalım biraz. Bakalım suyun içi nasıl, bir de suyun içini görelim. Dalışa hazırız. Dalışa hazırız arkadaşlar. Şurada daldalar yine balık tutuyor. Burada kadınları görüyorsunuz. Anaerkil bir toplum olduğu için öyle evde oturayım, ev işlerini yapayım kafası yok yani çok insanlarda. Zaten burada ev işleri de standart, yani ne yapabilir ki, günlük temizliklerini yapıyorlar. Yemeklerini yapıyorlar vesaire. Ondan sonra boşlar zaten. O boş vakitlerinde böyle işte balık tutmadır, odur budur, farklı işlere yapıyorlar. Ya şnorkelin şeyi kötü oldu. Bunun bir kancası mancası yok. Lastiğine tutturmak için. Lastiği şöyle. Bu lastiği de sanırım sonundan yapmışlar gibi geldi bana. O olmadığı için çıkıyor arada. Bakalım, umarım kaybetmeyiz bunu. Su çok temiz değil. Bir de bazen kameraya su geliyor. Yapacak bir şey yok, silebileceğim bir şey yok. Yanıma almadım hiçbir şey. Zaten su dondu tamam da. Bir de suyun altında böyle kıyafet gibi bir şeyler var ya. Yumuşacık bir şeylere basıyorum. Anlamadım. Ablalar da diyor şey, bu tarafa gelme, balık tutuyoruz. Valla suyun içi çok kötü arkadaşlar. Hani hiçbir şey gözükmüyor. Ben de göremiyorum. Size de gösteremiyorum. Bulanık çünkü hani. Normalde aslında burası bayağı temiz ama
Şimdi işte farklı dönemlerde şey olabiliyor, kirlenebiliyor. Topraktan dolayı, işte kumdan dolayı yağış oluyor falan. O dönemlerdeyiz biraz. Yağış dönemi başladı işte Mayıs ayında. Dün gece hatta biraz yağdı. Daha durgun yerlere gitmek istiyorum. Aslında bu benim bulunduğum yer durgun yani. Hani çok akıntı yok burada. Akıntı daha açıkta çünkü. Ona rağmen gösteremedim. O yüzden geri döneceğim. Çünkü bu şekilde şnorkel keyifli olmuyor yani. Suyun içini görmedikten sonra şnorkel takmanın bir anlamı yok. Geri dönüp kano almaya çalışacağım. Kano verirse çocuk şöyle açılırız biraz. En azından nehrin içi ve ormanı gözlemleyebiliriz. Kano alacağım şimdi. Kano ile açılalım, biraz gezelim. This one. Okay brother. Okay. Yeah. You know, I know. to do. Yeah. I used before a few times. Evet. Kayağımızı aldık. Şuradan açılalım. 30 dakika verdi çocuk. Normalde de 30 dakika veriyorlar zaten. Şimdi de bunlar bu işten para da kazandığı için ona göre süre tutmaları normal. Şu ileriye gidip geleceğiz biz. Zaten sadece o bölge açıkmış. Diğer taraflarda balık falan tutuyorlar biliyorsunuz. O yüzden her yer açık değil. Ceketimizi de aldık. Daha önce birkaç ülkede de yapmıştım kano. O yüzden az çok tecrübem var yani. Çocuk da sordu zaten kullandın mı daha önceden diye. Kullandım dedim ben de. Çok atla deve şeyler değil de hani tecrübe gerekiyor. Yani şimdi falan çekimde yapacağım için arkadaşlar ona göre açı ayarlayayım size. Bakın tepede köprünün üstünde zipline yapıyorlar. Daha kısa kürek verse daha güzel olurmuş ya. Kısa kürek daha seri oluyor. Uzun kürekte de işte güç avantajınız oluyor. Balık tutanları da rahatsız etmeden gidelim. Bizim balıkçı ablaların yanından geçiyoruz bakın. Biraz açılalım, ondan sonra bakarız duruma. İnsanlar şu önümüzdeki kaya bölgesine gelip genelde buradan, bu kayadan atlıyorlar. Burası bakın kanoları park ettikleri yer. Genelde kanoyla buraya kadar geliyorlar. Buradan kanoyla atlıyorlar. Bakın arkamda balık tutuyorlar. Yine aynı şekilde ablamlar oturmuş. Burası da nehrin diğer tarafı. Böyle birçok insan bu tarafta balık tutuyor. Şurası da az önce işte o kayadan atladıkları kısım. Önümde de köprü. Şimdi geri dönüşe geçeceğim artık yavaştan manzarayı izleye izleye. Böyle biraz da ben keyfini çıkartayım ya.